Merhaba. Bu videoda size yeni üretmiş olduğumuz Adrenalin Z18 S4 modeli ve S8 modelinin cihaz içi menü ayrıntılarını ve Android bilgisayar veya telefon, Windows bilgisayar ile ölçüm yapılmasını ve data aktarımını göstereceğim. Z18 modelimiz hem Android tablet veya telefon ile hem Windows bilgisayar yazılımı olan Adrenalin 3D analiz programı, ayrıca OKM cihazlarında kullanılan Visualizer 3D ölçüm cihazıyla da kullanılabiliyor. Şimdi size kısaca menü içeriğinin nasıl olduğunu göstereceğim. Cihaz açılışında karşımıza Adrenalin Z18, S4 veya S8 model ismiyle karşımıza çıkmaktadır. Açılışta ilk olarak ölçüm manuel mod ile yapılabilir. Burada her ölçüm noktasında sinyal almak için kullanıcı Start tuşuna bir kez basması gerekmektedir. Cihaz içerisindeki ayarlar vasıtasıyla kaç sinyal ileriye doğru alacağı ve sırayı sonlandıracağı ayarlanabilmektedir. 5, 10, 20, 30, 40, 50 gibi sabit adım sayısı buradan ayarlanarak kontrollü ölçüm gerçekleştirilebilir. İkinci olarak Live Scan canlı tarama yöntemiyle renk akışı ve sesli uyarım vasıtasıyla hareket halinde belirli bir düzen gerektirmeden tarama yapılırken algılanan objeler hem renkler sayesinde hem de algılanan objenin niteliğine göre ses değişimi yaparak bize tespit edilen objenin niteliği hakkında boşluk mu, metal mi gibi bilgiler vermektedir. Üçüncü tarama yöntemi otomatik mod. Burada da kullanıcı ölçüm sırasının başlangıcında sadece bir defa Start tuşuna basması yeterlidir. İleriye doğru ölçüm sayısı bitip tarama sırası sonlandığında bir uyarı sesi gelecek ve ikinci sıra için hazır olmanızı isteyecektir. Tekrar Start tuşuna basıldığında ikinci sıra otomatik olarak taramaya başlayacaktır. Bu sırada kullanıcı nizami, düzgün biçimde adım atarak paralel ölçüm hizasını hiç kaçırmadan nizami ölçüm yapması gerekmektedir. Böylelikle taramış olduğu alanda tespit edilen objeler hatasız olarak 3D görüntülü tespit edilebilir, anlaşılabilir. Dördüncü menümüz ayarlar kısmıdır, Settings. Burada cihaz ile nasıl ölçüm yapılmak istediği karar verilir ve ön hazırlık yapılır. Start tuşuna basarak giriş yapıyoruz.
giriş yapıldığında ilk karşılaşılacak olan sekme scan metot bölümüdür. Buraya giriş yaptığımızda cihaz ile yatay pozisyonda mı tarama yapmak istiyoruz yoksa dikey pozisyonda mı tarama yapmak istiyoruz? Bunun seçimini yapabiliriz. Z18 ile birlikte verilen sensör gelişmiş multisensör yapısına sahiptir. S4 modelimizde 4 sensör, S8 modelimizde ise 8 sensör bulunmaktadır. Bu sensör yapısı itibariyle yatay ve dikey tarama yapmaya müsaittir. Vertikal seçildiğinde sensör dikey metotla tarama gerçekleştirir. Horizontal seçildiğinde ise yatay pozisyonda daha hassas bir şekilde tarama gerçekleştirebilir. OK tuşuna basarak menü sekmesinden geri çıkıyoruz. İkinci sekmemiz Blow Count. Bu sekme otomatik modda ileri doğru kaç adet sinyal alınması gerektiği buradan ayarlanabilir. Açılışta 10 sinyal karşımıza çıkacak. 20, 30, 40, 50 gibi sayılar arama durumuna ve tarama yapılacak alana uygun olarak seçilerek istediğimiz ayarda ölçüm yapmamıza olanak sağlamaktadır. Auto Delay, bu sekme otomatik modda her sinyal aralığının ne kadar zamanda gecikmesi gerektiğini seçeceğimiz bir yerdir. Tekrar Start tuşuna basarak giriş yapıyoruz. 1000 milisaniye yani 1 saniye arayla, 1.2 saniye arayla, 1.5 saniye arayla, 2 saniye arayla gibi tercih ettiğimiz ve uyum sağlayabildiğimiz zaman aralığında istediğimiz gibi hareket etmemizi sağlayacak ayarda bize kolay tarama imkanı sağlamaktadır. OK tuşuna basıp geri çıkıyoruz. Live Scan Delay, bu da canlı tarama modunda sensör ölçüm aralıklarının zaman olarak ne kadar hızlı gerçekleşmesi gerektiğini ayarlayabildiğimiz bir sekmedir. Burada da yürüme hızımıza ve görüntü akış hızımıza uyumlu olarak en verim aldığımız zaman aralığında bırakarak düzgün sonuçlar almamıza olanak sağlar. Start tuşuna basıp giriş yapıyoruz. 250 milisaniye, 500 milisaniye arayla yarım saniye ve daha düşük bir hızda zaman aralığında sinyal almamızı sağlayarak en doğru ve bizim için en konforlu olan zaman aralığında ölçüm yapmamıza olanak sağlar. Sound on off, cihazda menü sesleri ve algılama seslerinin duyulup duyulmamasına olanak sağlayan bir ayardır. Off'a getirdiğimizde artık cihazda butonlardan ve algılama sesi vermeyecek şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır. Geri geliyorum. Software, bu cihazın en verimli ve kullanıcıya en zengin biçimde hiçbir markaya bağlılık olmadan dilediği
3D yazılımla cihazı kullanmasına olanak sağlayan bir özelliktir. Start tuşuna basıp giriş yapıyoruz. Cihaz Windows yazılımlarıyla Adrenalin, 3D yazılımı, OKM, Visualizer, 3D yazılımı ve bu niteliklere sahip birçok piyasada bulunan 3D yazılımlar ile tarama yapılmasına olanak sağlayan gelişmiş bir çalışma yapısına sahiptir. Geri çıkıyorum.
tarama yapılması için sadece ön 2 sıra bulunduğum alanda tarama gerçekleştirdim. Bu Android yazılım ile taramanın nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi Android yazılımdan veri gönderimini durdurup cihaz ayarlar kısmında Software bölümünden Windows'u seçeceğim ve tekrar otomatik modun başlangıç kısmında duracağım. Şimdi Windows bilgisayarı ölçüm yapmak için hazır hale getiriyorum. Burada bulunan Visualizer 3D programına ön hazırlık gerekli sekmeleri seçerek S4 modeli ile tarama yapıldığında Rover C2 cihaz seçilebilir. S8 modeli ile tarama yapıldığında burada Feature 2005 modeli seçilerek 8 sensörlü olarak kullanmamıza olanak sağlamaktadır. Burada OK tuşuna basıyoruz. Cihaz önünde şuradaki Bluetooth ışığı yanıp söndüğünde Bluetooth bağlantısı yapılmış değildir. Şu anda Bluetooth bağlantısını gerçekleştiriyorum. Bluetooth bağlantısı gerçekleştiğinde önde bulunan mavi Bluetooth bağlantı gösterge ışığı sürekli yanmaya başlar. Böylelikle cihazın data transferine uygun olduğu anlaşılmış olur. Start tuşuna bastığımızda öncelikli olarak cihaz kalibrasyon işlemini gerçekleştirir. Tekrar Start tuşuna bastığımızda ilk sıra taraması gerçekleşmeye başlar. Ama buradaki fark bizim Android uygulamamız daha ilk sırada görüntü vermeye başlar. Visualizer 3D programı ilk sırayı görüntü oluşturmak için referans kodlarını toplamak için kullanır. İkinci sıraya taramayı başladığımızda ise görüntü akışı gerçekleşir. Herhangi bir sinyalde değişim gerçekleştiğinde de bunu bize görüntü vasıtasıyla ve aynı zamanda yine Android yazılımdaki gibi sesli değişimler sayesinde bildirmektedir. İleriki videolarda bu uygulamalar ile nasıl tarama gerçekleştirilir ve nasıl analiz yapılır? Bunları sizlere göstereceğim. Bugünkü videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Herkese iyi günler dilerim.